bir eroin bağımlısı olsun karşımızda. Yoksunluk krizine girsin. O eroini annesinin karnına koysunlar ameliyatla. Onun nasıl çıkaracağını, oradan nasıl alıp içeceğinin hesabını yapar yani. Öksürüyorum. Böyle kan pırtılaşmış et parçası gibi bir şey geliyor ağzımdan. Sabah o yataktan benim kalkabilmem için eroin içmem lazım. Benim kahvaltı yapabilmem için eroin içmem lazım. Benim gidip duş alabilmem için eroin içmem lazım. Kocası madde bağımlısı. Bir süre sonra karısını da alıştırıyor. Kendini artık işte o maddeyi bulabilmek için karısını pazarlamaya başlıyor paralı. Biri tekerlekli sandalyede, birinin 2 bacağı yok. Etleri çürümüş böyle. Parça parça et yok yani. İçeri bir girdim abi, merdivenlerde insanlardan çıkacak yer yok. Her yer dolu. Herkes zombi gibi. İğne kullanıyorlar. Bir de kullandıkları madde... Ya ben eroin bağımlısıyım. Burada bugün hakikatleri dinliyorum ya. Ders dinliyorum. Namaz kılıyorum. Kur'an yüzü açmamıştım ben. Burada Kur'an öğrenmeye çalışıyorum. En büyük pişmanlığım Allah'ı geç tanımak. Seni tanıyalım. Adım Caner. 29 yaşındayım. 13 senelik madde bağımlısıyım. Ne zaman madde kullanmaya başladın? Madde kullanmaya 16 yaşında başladım. Maddeden önce ilk alkolle başladı tabii. Sonra esrarla devam etmeye başladı. Artık esrar bana basitmiş gibi gelmeye başladı. Bunun bir bağımlılığı yok, bir krizi yok gibi hissetmeye başladım. Sonra ekstazi haplarla tanıştım. Arkadaş çevren o kadar sıkıntılı ki hani sen de onlara ayak uydurmaya çalışmak zorundasın. Zaten yaşın küçük. Onlar yapıp sen yapmayınca böyle kendi dışlanmış gibi hissediyorsun. Ben hap atmaya başladıktan sonra tabii ilk deneyimimde attım baktım böyle gözüm kızarmıyor. Belirtileri yok fazla hani evdekiler filan anlamaz gibisinden. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ama tabii nasıl bir bataklığın içerisine düştüğümün hiç farkında değildim. Yani her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Hapı da uzun süre kullanmaya başladım. Zaten kimyasala geçtikten sonra artık esrar işte ne bileyim ara sıra olmaya başladı bende. Yani çünkü beni iyi hissettiriyordu. Yani mutlu ediyordu. Ya öyle sanıyordum. Hayatının derin bir çukura girdiğinin hiç farkında değilsin yani. Sadece ben de onlar gibi olmak istiyorum. İşte ben de onlara yetişmek istiyorum. Özentilik bir hayat, başka hiçbir şey değil. Hapa başlamam benim geceleri evden çıkmama sebep oldu. Yani ailem uyuduktan sonra ben hap atıyordum. Yani sabahlara kadar dışarıda, işte o kulüpte, yok orada, burada. Ya başımıza gelmedik şeyler kalmıyordu yani. Sonra abi dediğim bir arkadaş vardı. Onunla da daha önceden hap atıyorduk, işte esrar içiyorduk, alkol içiyorduk. Bir gün evden çıktım, öyle yine sıkıntılı bir durumdayım. Yolda yürüyorum abi, böyle denk geldik abiyle. Ne yapıyorsun dedi, iyiyim dedim, sen ne yapıyorsun? İyi dedim ben de öyle geziyorum falan. Gelsene dedi bize çıkalım. Tamam dedim çıkalım. Yani daha önce oturmuşuz. Ben de dedim herhalde ya esrar içeriz ya farklı bir şey ya alkol içeriz. Oturduk böyle. Karşıma oturdu. Masa var yanında böyle. Baktım değişik bir şey çıkarttı. Folyo çıkarttı. Tabii ben de bilmiyorum ne içeceğini. Şöyle onu izlemeye başladım. Çünkü farklı bir uyuşturucu içiyordu. Hiç görmemiştim hayatımda. Abi o ne dedim. Hiç içmedin mi dedi. Korex dedi bana. Ben de Korex ismini hiç duymamışım ki. İlk defa duyuyorum. Teklif etti abi. Ben o gün onu içmeye başladım. Abi ben onu tadına baktıktan sonra hapı da unuttum birden. Tamam ya dedim. Ben dedim bunu arıyormuşum. Dedim tamam dedim. Ben dedim buldum ya. Ben dedim hani yaşama sebebimi buldum yani açıkçası. Ben nereden aldığını bilmiyorum. Para buluyorum koşuyorum yanına. Para buluyorum koşuyorum yanına. Alıyor, saklıyor. Nereden aldığını bana göstermiyor. Çünkü beni bir defa aşıladı. Abi biz içmeye başladık. Bir ay geçti. Her şey yolunda gibi. Yolunda isteyene devam ediyor. Ama hiçbir şeyin farkında değilim tabii. Vücudumda tuhaf ağrılar olmaya başladı. Kalkamıyorum. Ağrılar. Kendimi mutsuz hissediyorum. Daha kötü olmaya başladım. Uyuşturucu değil yani. Farklı bir şeyden dolayı. İşte diyordum ki grip oldum. Şöyle oldum. Abinin yanına geliyorum. Abi böyle böyle diyorum. Bende böyle böyle bir şey var. Bana diyor ki sen grip olmuşsundur. İşte bir ağrı kesici at. Bilmem ne. Ben de öyle sanıyordum. Abi belli bir zaman geçtikten sonra yanına gidiyorum. Bir içiyorum. Kendime geliyorum. O ağrılarım hiçbir şeyim yani hiç
o ümitsizliklerim, o sıkıntılarım kalmıyor. Ama hala fark edemiyorum. Yaşım küçük ya. Abi aylar geçtikten sonra artık ben nereden aldığını öğrendim. Nereden alıyor, ne yapıyor. Artık o abiye de gerek kalmamıştı. Bir gün abi her zamanki aldığım yere gittim. Aldım, bana dedi ki bak dedi, polisler dedi burayı biliyor dedi. Dikkatli ol dedi, yani çıkarken dikkat et. Ben de basite aldım yani. Dedim yani ne olacak yani, saklarım kaçarım gibisinden. Abi ben aldığım yerden çıktım. 100-150 metre falan yürüdüm. Mahalleden bir abiyle denk geldik. O da bizim mahallenin berberi. Ne yapıyorsun falan dedi. Onun da hiçbir şeyden haberi yok. Yani benim bağımlı olduğumdan, madde kullandığımdan haberi yok. İyi dedim abi, eve gidiyorum. Dedim sen ne yapıyorsun? Dedi ben de mahalleye gidiyorum. Buradan niye gidiyorsun dedi. Gel dedi şu taraftan gidelim. Tamam dedim gidelim. Abi biz 100 metre daha yürüdük. Bizim önümüzü polis kesti abi. Tabii ben tir tir titremeye başladım. Daha yaşım küçük. Hiç poliste hani üstümde madde var. Yakalanmamışım. Adı ne? Korex. Yani onu biliyorum içtiğim maddenin. Beni bir aramaya başladılar. Bir arıyorlar bulamıyorlar. İki arıyorlar bulamıyorlar. En son yaşlı bir abi var. Benim gözüm de onda biraz ileride duruyor. Geldi yanıma, sen dedi bir daha geçsene arabaya. Abi geçtim, beni öyle bir aradı ki affedersin her yerimi aradı. Abi arabadan in dedi, indim. Tabii o zaman paçama düşmüştü. Paçamda yakaladı abi. Ben de hem korkuyorum hem yanındaki abi de böyle şaşırmış bizi izliyor. Adamın da bir şeyden haberi yok. Abi kağıdı açtı, böyle açtı. Şöyle kağıda baktı, bana baktı. Dedi ki sen dedi bu yaşta eroin içiyorsun ha, bin dedi arabaya. Dedim ne? Ben abi eroin içtiğimi o polisten duydum. Hala inanmıyorum eroin. Abi diyorum bu Korex diyorum, sen diyorum yanlış biliyorsun. Hani bu eroin değil. Bizi aldılar abi, götürdüler karakola. Benim yaşım tutmuyor. Bana diyorlar ki işte babanı arayacağız, babanın numarasını ver. Abi şimdi benim babam alkol içtiğimi bile bilmiyor. Ve düşünüyorum o an, diyorum ki ya diyorum bu acaba eroin olabilir mi? Yok yok diyorum kendi kendime, bu Korex diyorum. Çünkü abi bana Korex demişti. Ben de bilmiyorum yani. Beni nezarete götürdüler. Benim o an düşündüğüm tek şey babam. Hani korkuyorum, diyorum ki herhalde öğrenecek. Adama bir şey olacak yani. Bunun endişesine girdim artık. Kendimi unuttum. Beni nezarete götürdüler abi. Babamı aradılar. Polisin sesini duyuyorum. Babama söylüyor, diyor ki oğlunuz karakolda, çocuk şubeye götürdüler yaşım tutmadığı için. Buraya gelebilir misiniz? Babam da soruyor, diyor ki ne oldu diyor, hani ne yaptı falan. Burada anlatamayız diyor. Gelin buraya gelmeniz lazım diyor. Abi babam geldi. Babam o gün benim eroin bağımlısı olduğumu öğrendi. Yani bakıyorum adam bembeyaz olmuş, kireç gibi olmuş. Yani bir an eli böyle kalbine gidiyor. Hani korkuyorum ben de, çünkü ben de içtiğim maddenin eroin olduğunu, hani o zaman yaşım küçük ya, tamam ot biraz basit gibi geliyor. İşte hap dağıttık basit gibi geliyor ama hani eroin biraz ağır geliyor. Bilseydim belki o gün ürkerdim yani, yapmazdım, yapmayabilirdim. Bir an böyle sevdiklerim gözümün önünden geçti. Ya dedim ben dedim babama dedim ne diyeceğim, babamın yüzüne nasıl bakacağım? Gerçekten de ağır bir şey yani. Senin 16 yaşında bir çocuğun var, 16-17 yaşında. Şimdi maddeyi bir poşetin içine koymuşlar. O da istemsizce hani eroin olduğunu duymuş ya. Artık bizi yan yana getirdiler tabii. Nezaretten çıktık. Gidiyor şöyle açıyor pakete, bakıyor böyle. Acaba nasıl bir şey diyor bu çocuk, hani o da bilmiyor ya. Bakıyor böyle, kontrol ediyor. Bakıyorum böyle rengi kaçmış. Ben de korkuyorum. Polisler daha önce bana demişti ki biz dedi babanla konuşacağız. Herhalde babama da orada biraz sakin ol demişler. Yani üzerine gitme ki çocuğu kaybetmeyesin. Yani Allah razı olsun, o polisler de bayağı ilgilenmiş. Dertleştik, nasıl oldu, ne bitti falan. Babam da bir arayışa girdi. Ben 2 ay Çamatem'de kaldım. 18 yaş üstü Ametem oluyor, 18 yaş altı Çamatem oluyor. Farklı ilaç kullanıyorsun orada. Yine kullandığın ilaçlar da ağır bir ilaç. Ben 2 ay kaldım hastanede. 2 ay sonra hastaneden çıktım abi. Eve geldim. Evdekilere her şey yolundaymış hissini vermeye çalışıyorum. İçten içe Caner sen buna sanki bağımlı oldun gibi hissi geldi bana çünkü. Ağır şeyler yaşıyorum. Sonra anladım ki bu böyle olmayacak.
Ya dedim ben dedim en iyisi buna devam edeyim. Artık nereden alındığını biliyorum. İşte polise yakalanmışım. Babam bunu hoş karşılamış. Babama bir şey olmamış. Artık bu kafalara girmeye başladım. Yani hoş karşılamış derken hani üzüldü, tamam bitti. Artık biliyor, bir daha benim yapacağımı sanmaz. Ben saklarım onlardan. Böyle devam etmeye başladı abi. Hangi maddelerin nasıl etkileri ve nasıl pişmanlıkları var? Ben hastanede yattığım süreçte bir alkolik abi denk geldi. Şuuru hiç yerinde değildi. Ben alkolü o kadar basit alıyordum ki. Ya diyordum çok basit bir şey benim için. Hani suyu nasıl içiyoruz? Alkolü de öyle içiyoruz. Orada abinin bana yaşantısını anlattılar. Bu abi böyleydi, böyleydi diye. Sanırsam 3 hafta şuuru, bilinci yerine gelmedi. Yani abinin yanına yaklaşınca beni şişe olarak görüyordu. Şu şişeyi versene, böyle yanındaki arkadaşa diyordu ki şu şişeyi versene. Ben o gün anladım abi. Dedim ki Caner dedim, sen dedim alkolü de basit alıyordun. İşte kullandığın esrarı da basit alıyordun. Hapı da basit alıyordun. Bu adam alkol yüzünden bu durumda. Merak ettim bunu, doktorla konuştum. Bana dedi ki maddeler dedi kriz anında öldürmeyebiliyor dedi. Tek öldüren dedi kriz anında alkol. Alkol komasına giren bir adamın ağzına bir damla alkol damlatmadıklarında adam ölebiliyormuş. O gün ben içtiğim şeylerin ne kadar hani zararlı şeyler olduğunu biraz böyle oturtmuştum yani. Hani çünkü çok basit geliyordu bana. Esrarı biraz araştırdım. Çünkü o da basit geliyordu bana. Ruh sağlığını en çok bozabilen bir maddeymiş. Mesela halüsinasyon. Hani içerken değil, içtikten sonra da. Bunu devamlı içen bir insan evde mesela gün içerisinde ayık kafayla olduğunda da halüsinasyon, işte gölgeler gibi şeyler görebiliyormuş. Hapı da araştırdım abi, hap kullandığım dönemler. Ya ben o küçük yaşta o kafayla arkadaşıma, yani ikimiz de küçüğüz, İstanbul'dan biniyoruz, İzmir'e gidiyoruz kız kaçırmaya. Arkadaşıma kız kaçıracağız. Haplanmışız abi, hiçbir şeyin farkında değiliz. Ya yaşımız 17, hani 18 o civarlarda. Onun benden daha küçük yaşı abi. Abi biz bir gün geceydi, hapları attık abi buradan. Otobüse bindik, İzmir'e gidiyoruz. Ama inan o kadar şuursuzuz ki nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Yani gideceğiz, oradan kız kaçıracağız. Hani düşünemiyoruz sonrasını, bu kızı nereye getireceğiz? Bu çocuk ailesiyle bu kızı nasıl kabul ettirecek, ailesine ne diyecek? Plan hiçbir şey yok. Biz otobüse bindik abi gece. İzmir'e gittik, İzmir'de indik. Abi kızı aldık, otobüse bindik. Bir yerde mola verdik. Arkadaşım bile kendimize geldik. Biz dedik ne yapıyoruz ya? Sonra bana dedi ki Caner dedi, ben dedi bu kızı getirdik de dedi, ben dedi ne yapacağız hani? Bunu dedi eve nasıl götüreceğim? Ben dedim Atalay dedim, ben dedim hani ben bilmiyorum dedim, sen dedim kaçıralım dedim. Ben geldim senin yanında, kaçıralım yani dedim, arkadaşımı yarı yolda bırakmayayım. O kadar değiştiriyor ki seni, yaptığın şeylerin bile farkına varmıyorsun. O an dese ki Caner gel gidelim bunu öldürelim, herhalde o kafayla gider yaparız. Hani attığın şey seni cesaretlendiriyor. Tabii ben yapmadım ama adam öldüren de var, kıza taciz eden de var, gidip hırsızlık yapan da var. Uyuşturucunun bu yanlarını hiç düşünmüyordum. Çünkü beni değiştiren bunlar. Ben atmasaydım mesela gidip o gün o kızı kaçırmazdım. Derdim ki o kızın bir ailesi var, anne babası var, bizim yaşımız küçük, kızın yaşı tutmuyor, bunları hesaplayabilirdim. Ama ben ne dedim? Gel dedim gidelim kaçıralım kardeşim, sen dedim seviyorsan kaçırırız yani, sıkıntı yok. Eroin zaten benim en zirve, bana en zarar veren madde oldu abi. Yani maddeler yükseldikçe sıkıntıların, dertlerin de daha çok çoğaldı. Ben zaten en son eroinde kaldım yani. Çünkü daha onun üstüne çıkabilecek bir şey yok. Ben abi eroinle tanıştıktan sonra insanlardan uzaklaştım. Ailemden uzaklaştım. Yapmam dediğim ne varsa her şeyi yaptım. İlk zamanlar içtiğinde içmek için içiyorsun. Abi bir süre geçtikten sonra sadece kendine gelebilmek için içiyorsun. Mesela ben akşam eroin içtim, uyudum. Sabah o yataktan benim kalkabilmem için eroin içmem lazım. Benim kahvaltı yapabilmem için eroin içmem lazım. Benim gidip duş alabilmem için eroin içmem lazım. O kadar ağrıları, sıkıntılı bir yoksunlukları var ki ben eroin içmeden abi ne kahvaltı yapabiliyorum,
Affedersin yataktan kalkamıyorum abi. Zararsız zannettiğim şeyler o kadar bana zarar vermiş ki. Ya ben bir gün evdekiler uyudu. Babamın arabasını aldım abi. Babamın haberi yok. Haplanmışız yine. İkimizin de ayakta duracak hali yok. Yine o kız kaçırmaya gittiğim arkadaşım. Hep zaten onunla ilk başlarımız onunla geçiyordu. Ayrılmıyorduk. Ayrılmaz ikili. Evdekiler uyuyor. Kapıyı da kapatmıyorum ki geri gelirken kimse benim sesimi duymasın. Yani eve girebileyim. Orada hiç düşünmüyorum. Lan eve bir hırsız gelecek. Annem evde, babam evde, kardeşlerim evde. Veyahut da bir şey olacak, biri gelip bir şey yapacak. Şuur yok. Düşünemiyorsun bunları. Ben arabayı almışım. İkimizin de ayakta duracak hali yok. Daha yaşımız da tutmuyor. Gidiyoruz abi. Ama nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Abi en son benim kafam gitmiş. Kendimi kaybetmişim. Uyumuşum ama hiç farkında değilim yani. Gitmiş böyle bilincim. Arkadaşımın lan deyip direksiyon çevirmesiyle böyle uyandım. Abi bir baktım duvardan çevirmiş arabayı. Artık abi her gece babamın arabasını almaya başladım. Yani babam uyuyor, evdekiler uyuyor. Ben arabayı alıyorum, o kafayla kaçırıyorum. Ailene üzülemiyorsun bir süre sonra. Anne babana üzülemiyorsun. Ağlıyorlar. Bakıyorsun, ya diyorsun tamam ağlıyorlar ama içinde hissiyat yok. O uyuşturucu her şeyin önüne geçmiş. Benim annem ağlardı mesela, üzülürdü. Ben kapıyı vurup çıkardım yani. Benim dışarıdaki arkadaşlarım beni daha çok tatmin ederdi. Yani seni doğuran anne üzülüyor, orada acı çekiyor. Ama sen onu kayla almıyorsun ya, hissetmiyorsun. Yani senin doğuran annenin o sevgisini, şefkatini, işte sana yardım etme çabasını bir türlü hissedemiyorsun abi. Yani o kadar sıkıntılı bir şey ki içine düşmeyen anlamıyor. Anca seni yaşayan aile, yaşayan insan seni anlayabiliyor. Dışarıdan kimse seni anlayamıyor. Yani durumların buraya geleceğini zaten hiç tahmin etmiyordum. Ama gitgide her şey daha kötü olmaya başladı. Evdeyim saat 12.30 gece. Canım sıkıldı abi. Kömürlüğe indim abi. Bizim kömürlük de benim takıldığım mekanım. Işıkları da yakmıyorum. Hani gece ya camlar var çünkü dışarıdan millet kimse ışığı görüp beni anlamasın. Akrabalar geliyor. Akraba binası komple. Abi oturdum sadece gözümün önünü görüyorum. Yani her taraf karanlık böyle harabe bir yerdi orası da eskiden. Madde içeceğim abi. Abi elimi şöyle ağzıma götürüyorum elim kilitleniyor Uğur abi. Bana saçma geliyor böyle tamam mı ilk başta. Lan dedim lan ne oluyor bana böyle? Elimi aşağı indiriyorum iniyor. Abi elimi bir daha yukarı götürüyorum. Kollarım kilitleniyor daha çıkmıyor. Ben de bir türlü anlam veremiyorum. Hani diyorum ki lan ben diyorum herhalde kafayı yiyorum ha. Sinirlenmişim ya diyorum. Kasılıyor mu? Ne oluyor yani? Bir türlü anlayamıyorum ne olduğunu. Elimi şöyle bir daha götürdüm. O karanlıkta bir ses duydum. Dedi ki yapma dedi ailen istemiyor. Ama hiçbir görüntü yok. Herhalde ben hani kafayı yiyorum. İnanmak istemiyorum ki. Diyorum böyle bir şey olabilir mi? Hani kabul edemiyorum yani. Diyorum ben diyorum sinirlendim rüya görüyorum herhalde. Yine takmadım abi. Abi şöyle elimi bir daha götürdüm. Oturduğum yerden bir kalktım. Beni bir şey kaldırdı ama ben kalkmadım. Elleri tutunuyorum. Ellerim açılıyor. Tutuyorum çıkmamak için tutuyorum. Hatırlıyorum yani. Ellerim kendi kendine açılıyor. 4. kata çıktım. Bize bir kat kala beni bıraktı. Artık neyse bilmiyorum. Bir kat daha çıksak bizim ev. Merdivendeyiz. Yine inanmak istemedim. Dedim anlam veremiyorum. Bir daha indim aşağıya. Bir daha abi içmeye çalıştım. Elimi bir daha götürdüm. Oturduğum yerden bir daha kalktım. Yine anlam veremediğim bir şey. Abi yine merdivenlere çıkıyorum. Beni çıkarıyor. O kadar iyi hatırlıyorum ki o demirleri öyle bir tutuyorum ki çıkmamak için elim açılıyor. Aynı kata geldim. Beni yere bıraktı. Bize bir kat kala. Ben yine hani inanmak istemiyorum. O kadar ki dengesiz bir tavrım var. Hani o hissiyatım kapalı. Anlam veremiyorum. Yani diyorum ki ben diyorum neden bunu yapıyorum? Onu sorguluyorum. Yani beni orada götüren şey ne demiyorum. Abi ben bir daha indim aşağıya. Şöyle o karanlığın içinde kafamı sağa doğru bir çevirdim. Yeşil Kur'an-ı Kerim geldi böyle gözümün önüne. Işıklı böyle hayali geldi gitti. Gözümü bir açtım. Evdeyim. Annem karşımda, babam karşımda. Gözümü açarken yalnız şu şekil açtım abi.
Bak şuurum, bilincim hiç yok. Hani götürdüler. Bunu tekrarlıyorum. Gözümü bir açtım, hani götürdülerle açtım gözümü. Baktım annemle babam bana bakıyor. Bana diyor ki oğlum seni kim götürdü? Ben böyle baktım, evdeyim. Ben dedim buraya nasıl geldim? Zaten başladım ağlamaya. Ağlıyorum ama nasıl ağlıyorum? Normal bir ağlama değil yani. Böyle delirmiş gibi ağlıyorum yani. Kendimi ifade edemiyorum, konuşamıyorum. İkide bir diyorlar ki seni kim götürdü? Onların da bir şeyden haberi yok. Hani diyor bu çocuğa biri götürüp bir şey mi yaptı? Ne oldu? Bunu kim götürdü? Hiçbir şeyden haberleri yok. Söyleyeceğim ama ağlamaktan söyleyemiyorum. Şöyle kafamı bir çevirdim abi. Işıkta gördüğüm Kur'an-ı Kerim bizim evdeki Kur'an-ı Kerim'miş. Annem okumuş, masanın üzerine koymuş. Ben onu da görünce abi zaten koptum. Kendimi durduramadım. Hıçkırarak ağlıyorum. Şimdi onlar da böyle bakıyorlar. Bana soru soruyorlar ama cevap vermiyorum. Bir saate yakın belki ağlamışımdır. Çünkü beni çok etkiledi. Kendime geldim böyle, artık yoruldum ağlamaktan. Rahatladım yani, o stresi attım ağlayarak. Bana dediler ki seni kim götürdü? Nereye götürdü? Hala cevap bekliyorlar. Dedim önce benim soruma cevap verin. Ben dedim buraya nasıl geldim? Bak gece yarısı ha. Babam diyor ki ben diyor oturuyordum diyor. Geçtim diyor, birden diyor bir şey oldu diyor. Kapıyı diyor açtım diyor, sen diyor kapının önünde böyle dikilmişsin. Diyor seni aldım diyor, içeriye getirdim diyor. Benim bilincimin yerinde olmadığını anlayamamış tabii. Beni oradan getirirken de bir değişiklik hissediyor ama madde kullanıyorum ya. Herhalde diyor bu yine içmiş, o şeyden beni alıyor içeri götürüyor. 5. kata çıkıp kapımın önünde beklemem ve babamın içine doğan o hissiyat. Yani gece gece benim babam gidip o kapıyı niye açsın ki? Zile de basmamışım. Hani demek ki ben aşağıda bir şey yaşadım, yukarıda da onun içine bir hissiyat doğmuş. Annem babam olmasaydı ben derdim ki ben bir rüya gördüm diyebilirdim yani. O yaşadığım şeyi de unuttum yani. Yine uyuşturucu içmeye devam ettim. Bunu bırakmak için hastaneye yattım, olmuyor. Ölümü düşündüm. Kendimi öldürmeyi. Korktuğumdan değil ha. Hep böyle içimde bir şey bana izin vermedi yani. Çünkü ölsem hani benim için daha iyiydi. Çünkü ölüm hani bir kurtuluş gibi geliyor o zaman insana. Abi ben buradan Antalya'ya gittim. Çalışıyorum, işime girdim. Antalya'da bir köy. Duymuşum ama hiç gitmemişim. Bakıyorum insanlar abi tuhaf tuhaf. Bakıyorum abi biri tekerlekli sandalyede. Birinin 2 bacağı yok. Etleri çürümüş böyle. Parça parça et yok yani. Bunu yara gibi düşünmeyin. Buradan işte bacağı olsun, kolu olsun parça parça etleri yok. Ben de bilmiyorum daha, hani bir şeyin farkında değilim. Yani neden böyle olduğunun. Birinin yanına gittim. Ya dedim bu dedim abi dedim kim? Bana dedi ki 2 bacağı olmayan adam dedi. Buranın işlerini yürüten adam da dedi. Onu öyle bir aciz gördüm ki zaten 2 bacağı yok, tekerlekli sandalyede, o şekilde yine eroin kullanmıştı, kafasını yerinde tutamıyordu. Ondan ziyade bacağının olmamasını geçtik. Vücudundaki yaraları bir görsen abi, ben o kafamı çevirip o yaralara bakamadım. Hani midem kaldırmadı yani. Ya birden korktum yani, dedim bu dedim peki neden böyle oluyor? Kimse de bir şey söylemiyor. İşte diyorlar birbirinin iğnesini kullanmaktan, işte bilmem birbirine virüs bulaşıyor falan filan. Tamam dedim, ben dedim kimsenin iğnesini kullanmıyorum zaten. Hani maksadım gidip oradan alıp çıkacağım. Şöyle 3 tane bina vardı yan yana. İçeri bir girdim abi. Hiç bak İstanbul'da da karşılaşmamıştım böyle şeyle. 5-6 katlı bina, merdivenlerde insanlardan çıkacak yer yok. Her yer dolu. Kızlar olsun böyle bir tarafta, erkekler olsun bir tarafta ama herkes zombi gibi. Yani tuhaf yani. Ben ilk defa karşılaştım böyle şeyle. Yani zaten onlar orada hep iğne kullanıyorlar. Bir de kullandıkları madde eroin değilmiş. Ben tabii orada yine farkında değildim. Ben de aynı maddeden gidip aldım. Hani onların kullandığı maddeden gidip aldım. Hani ben eroin diye biliyorum ama değilmiş. Abi etkileri aynı, içiyorsun aynı ama içinde krokodil diye farklı bir madde koyuyorlarmış. Yani bu madde de belli bir süreden sonra işte et dökülmesine, etlerin çürümesine, abinin bacaklarının kesilmesine, bu tür hastalığa sebep oluyormuş. Ben de bunun farkında değilim.
Biraz araştırdım. İsmini duydum, krokodil diye. Eroin olmayan bir madde. Farklı bir madde. Artık nasıl yapılıyor bilmiyorum. Uzun süre bu maddeyi kullanınca vücutta et dökülmesi ve bunun tedavisi yok. Aynı zamanda bulaşıcı, değse yaran birbirine bulaşma özelliği de var. O mahallenin hepsi öyle. Ben dedim Caner dedim senin bir şey yapman lazım yani. Ve o gün o maddeyi ben de içtim. Yani ne olduğunu bilsem yine içerdim. Ben çünkü bağımlıydım. Ben onu bilseydim krokodil işte bu bunu böyle yapıyor. Ben onu içmek zorundaydım o gün. İçerdim yani. Bu o kadar ki nalet bir şey. Bir an böyle kendimi o tekerlekli sandalyeye koydum. Caner dedim. Sen dedim o tekerlekli sandalyedesin. Sen dedim o iki bacağı olmayan adamsın. Sen dedim o eti çürüyen adamsın. Çünkü önceden diyordum ki ben olmam. Ben olmam diye zaten hepsi başıma geldi. Abi en son zaten o hissiyat tamam dedim ya ben başa çıkamam. Ben kabul ediyorum. Benim bundan bir şekilde kurtulmam lazım. Ben böyle ölmek istemiyorum. Gerçekten de istemiyorum yani. Ben birçok şeyden kaçtım. Sevgiden kaçtım. Anne şefkatinden kaçtım. Ailemden kaçtım. Şu dünyada ne varsa abi kaçtım yani. Kaçmak zorunda kaldım. O beni maddeye alıştıran arkadaş. Bir süre sonra bu arkadaşın mesela ciğerleri falan söndü. Bu cezaevine girip çıktı. Seneler sonra yine bununla karşılaştık bir gün. Gelsene dedi çatıya çıkalım. Çıktık çatıya. Tabii ben yine aynı şekilde devam ediyorum. Baktım iğneyi aldı, kaşığı aldı. Baktım farklı maddeler var elinde. Şaşırdım açıkçası. Zaten ciğeri sönmüş, ameliyat olmuş. Burasından böyle bir şey var. Hala ameliyat şeyleri duruyor. Ne yapıyorsun abi dedim. Dur dedi. Abi eroini koyduk aşağı. İşte farklı bir madde metamfetamin koydu üstüne. Dedim bu herhalde delirmiş. Abi dedim sen dedim ne yapıyorsun hani bak dedim kendine gel böyle. Ben bir ciğeri sönmüş yani. Bunları yapmaktan sönmüş zaten. Ben öyle dedikçe karışma dedi sen bana. Tamam dedim. İşte damar yolu arıyor. Oradan sokuyor buradan çıkarıyor. Damar kalmamış. Kolları deniyor olmuyor işte affedersin pantolonu deniyor kasıklardan vurmaya çalışıyor. Bacağından vurmaya çalışıyor. Ben de diyorum şimdi diyorum bu benim yanımda bir şey olacak. Ben de yanındayım ya. Ameliyattan çıkmış ciğeri sönmüş. Üstünüze kalacak yani ben de korkuyorum. Bir yandan acıyorum. Bakıyorum şöyle bacaklarına. Her yeri böyle şişmiş. İltihap toplamış. Diğer kullandığı metamfetamin zaten normal içince akıl sağlığını o kadar bozuyor ki ne yaptığını bilmiyorsun. Ve vücutta ağız yoluyla alınınca bile bir sürü yaralar çıkarıyor. Yani dilinde yara çıkarıyor, yüzünde yara çıkarıyor. Her tarafın yara bere oluyor. Ve bu hem eroini hem bu maddeyi karıştırıp kendine iğne vuruyor. Yaraları daha iyileşmemiş işte hortum koymuşlar iltihabı aksın diye. Bir kap var şeyin içerisinde. Hala o halde bile bu maddeyi kullanıyordu. Eroin gerçekten lanet bir şey. Yani ya olay nasıl oluyor abi? Kocası madde bağımlısı. Bir süre sonra karısını da alıştırıyor. Bunlar artık evde bütün eşyaları satıyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Artık dışarıda yaşıyorlar. Bir inşaata yerleşiyorlar böyle. Bu çocuk işte kendini artık işte o maddeyi bulabilmek için karısını pazarlamaya başlıyor paralı. Bu bana çok ağır geldi. Yani tamam bu biraz belki kişilik meselesi de ama bunun örneklerini de gördüm yani. Bir abi vardı. Baba yiğit biriydi böyle. Hani çekinirlerdi adamdan çünkü tanıyorlardı. Bu adam tabii ilk zamanlar yine bizim gibi şey içmiyordu, eroin içmiyordu. Ot filan içiyordu. Abi zaman geçtikten sonra bu abi de eroine başlamış. Seneler sonra ya ben şöyle izledim o abiyi. O babayı dediğim adam nasıl olmuş biliyor musun? Çocukça biri olmuş. Böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Böyle şaşırdım yani ya. Anlattığım kişi öyle bir babayit bir adam ki. Yani yanına yaklaşınca adam korkardı yani. Derdi ki hani bu bana acaba bir şey yapar mı? O adam bile böyle kız gibi olmuştu. Bu abi babasının mezarına gidip kafasına sıkmıştı. Yani ben bunu duyunca gerçekten çok üzüldüm. Niye dersen demek ki o da bazı şeylerin farkındaymış. Kendine yediremedi. Yani insan kendine yediremiyor abi. Bakıyorum böyle adamlar, iş adamları olsun, parası pulu olan adamlar olsun. İşte mahallemizde arkadaşlarımız olsun. Abi en son
Sokakta yaşayıp arabaların önünde sinyal yaptıklarını da hatırlıyorum. İnşaatlarda yattıklarını da hatırlıyorum. Karlı havalarda yattıklarını da hatırlıyorum. Bu o kadar kötü bir şey ki abi. Bunun hani idare edebilirim. Yok şu ayarda giderim. Yok bir sene içerim, bir daha içmem. Bir defa denerim, bir daha olmaz diye bir şey yok abi. Zaten bak nereden başladık? Alkolden başladık değil mi? Ama sonumun buraya geleceğini ben hiçbir zaman bilmiyordum. Otu bıraktım, hapa başladım. Demek ki otu bırakabiliyorum. Yani böyle hesap yapıyorum. Sonra hapı kullandım. Haptan sonra Korex dediğim eroine başladım. Hapı da bırakabildim. Demek ki dedim ben dedim eroini de bırakabilirim. Böyle bir hissiyat doğdu içimden. Yeri geldiği zaman maddeyi bıraktığım dönemler de oldu böyle kısa süre de olsa. Bir ay boyunca abi uyuyamadığım günleri hatırlıyorum. Uyutmuyor çünkü. Madde vücudundan çıktıkça hissetmeye başlıyorsun kendini. Vücudunu hissetmeye başlıyorsun. Kemiklerini hissetmeye başlıyorsun. Bu tür hissiyatlar artık çünkü vücut kendine geliyor. Gün içerisinde belki bir 10 dakika kafam böyle düşüyor. Uyuyorsun. Sonra kendine geliyorsun. Uyuyamıyorum. Bir ay boyunca bu devam ediyor. Madde bağımlısı neden korkuyor biliyor musun abi? Devam eden ağrılar. Orada şeytan da sana vesvese yapıyor. Diyorsun ki bu hiç geçmeyecek. Yani madde bağımlısı normalde duşun altına giremez ama zorluyordum kendimi. Sabahlara kadar suyun altına girdiğimi hatırlıyorum. Yani 20 dakikada bir o soğuk suyun altına giriyordum. Beni 20 dakika tutuyordu. 20 dakika sonra bir daha başlıyordu. Gündüz yine hareket halinde olduğun için bacakların hareket ediyor, kolların hareket ediyor, idare edebiliyorsun. Ama vücut yorulduktan sonra uyumak istiyorsun abi, tamam mı? Yatağa uzanıyorsun ya. O kriz anında kollarını, ayaklarını devamlı hareket ettirmek zorundasın. Çünkü bir vuruyor böyle kasıntılar. Devamlı sabaha kadar böyle bir saniye geçmeden sonuna dönmek zorundasın. Ve bu haftalarca süren bir şey. Hani bir gün değil, 2 gün değil. Madde bağımlısı mesela bundan korkuyor. Bir gün ben uyuşturucu içtim abi. Kafam güzel oldu. Hem de içime bir his doğdu. Böyle ölecekmişim gibi oldu. Bir korku geldi içime. Ama hiç yaşamadığım bir korku. Ya dedim ben ne yapayım? Kendi kendime düşündüm böyle. Hiç yaşamamışım. Gerçekten bu uyuşturucunun verdiği bir etki değildi ha. Tamam uyuşturucunun da etkisi var ama tek o değildi yani. Bu farklı bir şey de vardı işin içinde. Ama ben yine anlam veremedim. En iyisi dedim ben dedim gideyim camiye biraz dua edeyim. Abi namaz vaktine herhalde az kalmış. Hoca içeride bir yerleri düzenliyor böyle. Caminin içinde hiç kimse yok. Hocanın da arkası dönük bana. Ben de en arkaya gittim abi. Abi ben ellerimi açtım, ağlıyorum. Dua ediyorum. Allah'ım işte beni affet. Abi hoca döndü arkasını. Beni gördü böyle. Benim bir derdim olduğunu anladı. Adam geldi yanıma oturdu. Ya dedi sana dedi bir şey soracağım. Sor abi dedim. Sen dedi ne yapıyorsun? Hayırdır dedi bir sıkıntı mı var? Abi dedim ben dedim dua ediyorum. Ya dedi tamam dua ettiğini ben de görüyorum dedi. Sen dedi iyi değilsin yani. Sende bir problem var. Abi dedim ben dedim eroin bağımlısıyım. Ben dedim herhalde öleceğim gibi hissediyorum. Şimdi adama böyle deyince adam da korktu. Adam bilmiyor ne olduğunu. Oğlum diyor bana nasihat ediyor. Abi dedim bak ben dedim hani bana nasihat etme dedim. Bana dedim çok kişi yaptı. Dedim tamam Allah razı olsun. Hani kaçıyorum ya insanlardan. Sadece diyorum beni kendimle baş başa bırak. Hani o hissiyatı diyorum ki en fazla bir gün daha yaşarım. Bari Allah'a hani birkaç bir şey söyleyeyim. Tövbe edeyim, dua edeyim. Gerçekten ben buna inandım ha. Bir defa yaşadım bu hissiyatı da. Hani ben senelerdir madde kullanan biriyim. Ben maddenin etkisini de biliyorum. En yüksek dozajını da biliyorum. Farklı hallerini de biliyorum ama o günkü şey çok farklıydı Uğur abi. Bir arkadaşını çağır dedi gelsene dedi işte böyle böyle bir arkadaş var dedi bir işimiz var falan. Ona da biraz anlattım. Bana dediler ki yarın işte saat 2 miydi 3 müydü öğlen şurada buluşalım. Tamam dedim anlaştım. Bana dediler bak geleceksin ha. Ya dedim tamam geleceğim abi. Abi ben çıktım oradan eve gittim. Ertesi gün ne adamlar geldi aklıma, ne camide ettiğim dua geldi aklıma, ne o yaşadığım şey geldi aklıma. Yine bildiğim şeyi yaptım, gittim içtim. Yine durumum kötü abi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyorum her gün. O zaman da hastaneden çıkmışım işte doktorların verdiği ilaçlar var. İşte akşam oluyor onları kullanıyorum. Onu atıyorum. Aynı zamanda da uyuşturucu kullanıyorum. Yine bir sıkıntı oldu. Evle tartışmaya başladım. Eve gitmemeye başladım. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Gündem hep aynıydı. Ben her gün aynı şeyi yapıyordum. Bir arkadaşımla dışarıda kalmaya başladık.
Kaldığımız yerde böyle pislik bir yer. İlerimize lağım akıyor. Baksan her taraf çöp. Kış, soğuk. Biz de böyle yarı ıslak, yarı ıslak değil böyle bir hani yatan bazası olur ya. Ondan almışız böyle sırt sırta vermişiz. Sabaha kadar üşüdük orada. Donduk soğuktan. Yani o kadar soğuktu ki. Bir şey yemiyoruz abi. Dışarıda da mesela madde kullanıyorsun ya. O iştahın kapanıyor, şey oluyor, nedir? İşte bir bisküvi alıyorsun, yiyorsun. Ne bileyim. Yeme ihtiyacı duymuyorsun. Çünkü senin yemene kadar etkiliyor seni. Bir su içiyorsun, affedersin, gidip kusuyorsun. Zaten orada fazla dayanamadım. Dedim ben eve gideyim en iyisi. Çünkü artık vücut direncim düşmüş. Abi ben eve gittim. Zaten rengimden belli yani bir şey olacak bana. Sağ tarafımdan, boğazımdan tut, böyle buramda bir ağrı oluşmaya başladı. Şimdi normalde ben hasta oluyorum, grip oluyorum, hissetmiyorum. Abi o uyuşuk halimle o ağrı öyle bir ağrıydı ki beni yatağa düşürdü. Öksürüyorum, affedersin, böyle kan pırtılaşmış et parçası gibi bir şey geliyor ağzımdan. Ben bunu kimseye söyleyemiyorum evdekilere. Ben dedim tamam ya Caner dedim buraya kadar. Yani sen dedim kesin dedim kanser oldun. Bir gün oluyor, 2 gün oluyor, 3 gün oluyor. Benim ağrılarım şiddetli artmaya başladı. Hiç böyle bir ağrıyla karşılaşmadım. Hani hasta oldum daha önceden de. Bu farklı bir ağrı, anlatamıyorum, o kadar şiddetli ki. Beni zorla hastaneye götürmeye çalışıyorlar, ben gitmek istemiyorum. Biliyorum yani hastaneye gitsem bana iyi şeyler söylemeyecek. Hani bunun farkındayım. 10 günde ondan fazla kilo verdim. Sağıma döneceğim ya. Sağıma dönmek için annemle babam beni biri bacağımdan tutuyor, biri kolumdan tutuyor. Şöyle kendimi oynatamıyorum. Bu milimetrik oynamada o kadar bir acı saplanıyor ki hani bunu anlatamam sana. Bir tarafım böyle şiddetli ağrıyor. Öksürüyorum zaten iç açıcı değil yani öksürüyorum. Beni zorla hastaneye götürdüler abi zaten. Makineden makineye giriyorum, bir oraya giriyorum, bir buraya giriyorum. Makinaları görüyorum ya, tamam diyorum Caner, içimden diyorum buraya kadar. Sen diyorum bir sürü ders geldi almadın, bitti yani. Kanser oldun, bir de bu hastalıkla uğraşırsın. Abi dedim hani benim neyim var dedim, söyle bana artık dedim. Bir oraya gidiyoruz, bir makineye gidiyoruz falan. Tabii doktor benim uyuşturucu kullandığımı bilmiyor. Yani söylemedim uyuşturucu kullanıyorum diye. Geldik sonuçları alacağız doktordan. Baktım doktor bana bir tane maske uzattı. Maskeyi alırken korkma dedi. Tüberküloz olmuşsun dedi, verem olmuşsun. Doktor bana dedi ki sigara içiyor musun? İçiyorum dedim, babamla göz göze geldik. Sigara içmek değil dedi, sigara içilen ortamda bile durmayacaksın dedi. Şöyle bir düşündüm. Ben dedim sigara olsa neyse, eroin içiyorum. Bir sürü ilaç kullanıyorum. Korkma dedi, artık dedi bunun bir tedavisi var. Biraz uzun sürüyor ama var. Abi ben o dönem zaten içseydim kesin ölürdüm. Bunu gayet iyi anladım. Çünkü o 10 gün o ağrı bana bunu anlattırdı. Bir süre içmedim abi. Kendimi evde tuttum. Ama yine maddeyi bırakmadım abi. Yani Bu süreçte insanlardan duyduğun en ağır söz ne oldu? İnsanlar zaten sana bakış açıları çok değişik. Yani öğrendiklerinden sonra bunun yanına gitme. Duydum yani Caner'le gezme. İnsanların bakış açısı, senden kaçmaları. Çünkü seni biliyor, senin artık ne yaptığını da biliyor insanlar. Sana sadece bir selam veriyor ama selam vermek için selam veriyor. Tabii nasihat eden insanlar da çok oldu. Yapma bunu böyle, neden bu haldesin? Nasihatlar da bana o kadar sıkıcı geliyordu ki abi. Çünkü ben de neden bu halde olduğumu bilmiyordum. Yani bana gelip biri nasihat ettiğinde abi sanki beni dövse daha iyiydi. Yani o kadar zoruma gidiyordu ki yani konuşmak bile istemiyordum. Çünkü ben de içine düştüğüm durumu bilmiyorum. Hani bana soru soruyor ki niye içiyorsun? Yani tamam ben içiyorum ama neden içtiğimi ben de bilmiyorum. Hani bunu o insana anlatmak çok zor oluyor. Ve seni anlayamıyor. Tamam diyor ya sen diyor hani içmezsin olur biter. Böyle konuşuyorlar ya. Basit geliyor sana ya içmem de işte içiyorum ama. Çünkü ben de bilmiyorum. Hani o dipsiz kuyuya düşmeye başlamışım. Belki bana yardım etmek istiyorlar ama bana acıdıklarını düşünüyordum yani. Hani acı hissi gibi oluyordu. O yüzden kaçıyordum onlardan. Beni mutlu eden şey ne? Kimse beni anlamıyor. Ben uyuşturucu içince abi kendi dünyamda yaşamaya başlıyordum. Kimseye ihtiyacım olmuyordu yani. Sadece uyuşturucu ve ben olabilirdim yani. Bir yerden sonra gerçekten anne de baba da kaldıramıyor. Bundan kurtulmak çok istiyordum.
Ama bunu bir türlü gidip kendi aileme anlatamıyordum. Anlatınca şöyle bir algı oluyordu. Şimdi beni götürüyorlar abi hastaneye. Tedavi oluyorum. Hastaneye yatırıyorlar. Tedavi görüyorsun. Çıkıyorsun. Sana iyileştin gözüyle bakıyorlar. Tamam bitti diyorlar artık. Çünkü abi aile de artık konduramıyor. Diyor benim oğlum tedavi gördü. İyileşecek işte. Topluma kendini kazandıracak. İşte büyüyecek, evlenecek. Bir süre sonra ben yalancı durumuna düşmeye başladım abi. Çıkıyorum hastaneden. İşte oradaki ilaçları kullanıyorum. İlaçlar da ağır. İlaçları bırakmaya çalışıyorum. Bakıyorum olacak gibi değil. Uyuşturucuda nasıl kriz yaşıyorsam, yoksunluk yaşıyorsam o ilaçları almayınca da yaşıyorum. Tamam diyorum ben diyorum ilaç kullanayım. İlaç kullanıyorum bir süre sonra ilaç da tatmin etmiyor. İlaçlarla beraber bu sefer yine eroini kullanmaya başlıyorsun. Bu da benim dozajımı arttırıyor. Yani hem ilaç zaten ağır hem de yanına eroin gelince yani gitgide dozaj artıyor artık. Tatminsizlik başlıyor. Bir süre sonra aileme hiçbir şey anlatmamaya başladım. İçeriden bir çığlık sesi var. Sen de bir şey yapamıyorsun. Çünkü artık hem dünya üzerine geliyor, hem böyle dışarıdan sana farklı gözle bakılıyor. Hani derler ya her evin bacası tutar ama kimse içeride ne olduğunu bilmez. Gerçekten de öyle. Kimseye o kötü yanımı, o içimdeki o çığlık seslerini hissettirmemek için yüzüme maske takmaya başladım. Hani her şey yolunda hissi. Görüyorum nasılsın diyorlar. İşte ne yapıyorsun? İşte hani selam veriyorlar. İyiyim abi, çok iyiyim abi. İşte ailem eve gidince böyle modumu düzeltmeye çalışıyorum. Hani anlamasınlar. Hani ben iyiyim. Bu değişik maskeler takmama sebep oldu abi artık. En büyük pişmanlığın ne? En büyük pişmanlığım Allah'ı geç tanımak. Çok geç oldu ama nasip oldu abi. Elhamdülillah. Abi Allah kurtardı beni hep. Bana o kadar yardım etmiş ki. Yani ne kadar şükretsem az abi. Onun yardımı olmasaydı ben bugün burada olmazdım. Allah'ım diyordum bana diyor para vermiyorsun. Niye şöyleyim, niye böyleyim? Ben bugün düşünüyorum Allah o gün bana para verseydi ben ölmüştüm yani. Ben bugün burada olamazdım. Bunlar hep beni kurtardığın şeylerin açıkça gösteriyor yani. Bana Allah niye para vermemiş? Daha fazla içmeyeyim ki ben o gün orada ölmeyeyim. Çünkü bende öyle bir potansiyel vardı. Benim param daha çok olsaydı ben daha çok içerdim. Toplam kaç kere tedavi gördün? Bunu saymadım. Kaç defa yattım diye saymak istemiyorum çünkü. 5-6 defa belki daha fazla olabilir. Çünkü özel tedaviler de gördüm. Bir arayıştasın ya. Annene babana ne desen onlar da biliyorsun evladısın sonuçta. Senin iyiliğini istiyorlar. Bir şey söylüyorum. Ben bir yerden bir şey duyuyorum mesela. Ha diyorum böyle bir şey varmış. Bir umut ışığı oluyor onların içine de. Hadi gidelim. Hani merhamet. Her ne kadar kötülük de yapsan işte sana karşı da çıksa beddua da etseler ne bileyim. Hani seni dışlasalar bile ama içindeki o merhamet buna izin vermiyor. Araştırıyordum ben de artık çünkü bir şeyleri oturtmuştum. Ben bundan kurtulmak zorundayım yani. Bu benim canımı çok acıtıyor. Tek ben değilim. Beni annemden babamdan uzaklaştırmasını. Ben insanlıktan çıkmıştım ya. İnsanların bulunduğu yerde ben bulunmuyordum. Benim bulunduğum yerde insanlar bulunmuyordu. Şöyle biraz düşününce hayvandan bir farkın kalmıyor abi. Yani abi bu madde bağımlılığın senelerin verdiği birikim o tecrübelerle anladım ki abi ilaçla işte ne bileyim başka bir şeyle işte hastaneye yatmakla tedavi olunabilir bir şey olmadığını anladım. Bunu ancak abi manevi yollarla çözebilirsin. Benim denemediğim yol kalmadı. Eğer bir yol olsaydı eminim o yolu bulabilirdim yani. Çünkü çok denedim, çok kapı zorladım. Yapmadığım şey kalmadı. Ama en son artık bu oturmaya başladı yani bende. Bir şeyleri demek ki hep yanlış yerlerde aradığımı fark ettim, hissettim yani. İstiyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum. Dua ediyordum, diyordum ki Allah'ım diyordum işte bana yardım et. Şu şekilde bekliyordum. Diyordum ki herhalde ben dua edeceğim. Allah bir sihirli değnekle bana değdirecek. Ben iyileşeceğim. Ama ediyorum düzelmiyorum. Bir süre sonra abi ben dua da etmemeye başladım. O sihirli değnek bana değmiyor çünkü. Şimdi düşününce Allah o kadar mesajlar gönderiyor ki tabii ders çıkarabilirsen ama o şuurla hani senin algılar o kadar kapalı ki yani bunu da o kafayla o şuurla düşünüp ders çıkarmak imkansız gibi bir şey oluyor abi. Çok zor bir şey. Ben ayrıldıktan sonra o mesajları o kadar anladım ki yani aslında Allah gözümün içine de sokmuş ama anlayamıyorsun. Çünkü kendinde değilsin. Sanki canlı gibi bir şey yani. Ha. Onu içtikten sonra o ne diyorsa ben onun komutlarına uyuyorum. Hani seni kölesi yapıyor.
Bir eroin bağımlısı olsun karşımızda. Yoksunluk krizine girsin. O eroini annesinin karnına koysunlar ameliyatla. Gerçekten onu oradan nasıl çıkarabilirim diye düşünür. Yani bu potansiyele getiriyor yani. Belki dışarıdan bu biraz ilginç gibi gelebilir ama gerçekten de öyle. Düşündürür yani, bu kadar kötü ve lanet bir şey gerçekten. Hayalhanem ile nasıl tanıştın? Kardeşim zaten her gün videoları izliyordu. İçeri geliyor mesela, ben televizyon izliyorum. Son ses bir şey açmış, dinliyor. Bakıyorum şöyle, kapat diyorum sesini, geçiyor odasına. Odasında dinliyor. Videoları izledikten sonra İstanbul Hayalhanem'e gidip gelmeye başladı. Tabii hoşuna giden bir şeyler oldu onu orada çeken. İstanbul Hayalhanem'e gittikten sonra daha çok video izlemeye başladı. Mesela işten geliyor, yemek yiyor, kendini odaya kapatıyor, başlıyor video izlemeye. Ya işte hayalhanem, duymuşum, nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum, konuşanın kim olduğunu bilmiyorum. Odak noktam orası olmadığı için ne anlıyorum ne kendimi oraya veriyorum. Kardeşim Mersin'e geldi hayalhaneme. Orada hizmete başladı. Bu çocuk normalde evin içinde hani duran bir çocuk değil. Sıkılır, hani çabuk şey yapar. Abi bu bir gitti gelmiyor. Bende de merak uyandı biraz. Zaten benim de o zamanlar öyle bir kötü ki durumum abi. Bir yol arıyorum ben de çıkmak için. Ne olursa olsun diyorum, artık o bir ay acı mı dayanacağım? İlaç mı? İlaçsız. Bir yol olsun, ben o yolda ilerleyeceğim ya. Ama devamlılığı olsun. Benim içimdeki bu sese, bu çığlıklara, bunlara bir cevap olsun yani. Artık öğrenmek istiyorum yani. Bir şeyleri oturtmak istiyorum. Ya dedim, ben de dedim bir bakayım dedim, hani nasıl bir yer, nedir, ne değildir. Ben de birkaç video izlemeye başladım. Tabii bu süreçte uyuşturucudan kurtulmak istiyorum. Yani ayıklık sürecine girmişim. İçmemeye başlamışım. Ben dedim bir gideyim yani, nasıl bir yer. Göreyim, merak ettim ben de. Zaten ilk geldiğimde Uğur abi sen vardın. Ömer abi vardı. İlk girdim abi içeriye. Oturdum. Arkadaşlar bana çok alçak gönüllü. Ben gibi değil yani. Böyle hırçın değil. Gayet sakin, tebessümlü. Hoşuma gitti. Sonra ben böyle biraz utanıyordum o gün. Hani böyle çekingendim. Sen yanıma gelince, biraz sohbet edince açıldım abi. Zaten orada hatırlıyorsan bana söz verdirdin. Ben o gün abi hem Risale-i Nur okumaya başladım, hem namaz kılmaya başladım Allah'a çok şükür. Biraz zaman geçtikten sonra anladım ki abi, benim içimdeki o çığlıkların sesi bu hakikatlerin eksikliğindenmiş. Okudukça rahatladım çünkü. Namaz kıldıkça rahatladım. O tatminsizlik hakikatleri vücuda almamakmış. Yani ben bunu anladım. Orada bir örnek verdik ya. Hani insan yemek yemeyince, meyve yemeyince hani ne olur, vücut direnci düşer. Yani bu hakikatler ruhumuzla beslenmediği için içimizde o çığlık, o tatminsizlik. Yani ben bunu burada anladım. Şu an kendimi böyle sorguluyorum. Abi içim o kadar rahat ki kafamda hiçbir sıkıntı yok. O senelerce taşıdığım yük, o diyordum ya, hep omuzlarımda mı taşıyacağım? Allah dedim herhalde içimden beni bugüne hazırlamış. Ama belki ben o geçmişteki şeyi yaşamasaydım ben bugün burada namaz kılmazdım. Belki ben bugün burada olmazdım. Takılmamaya başladım. Geçmişteki yaşadığım olaylar benim bugün burada olmama vesile oldu diye düşündüm abi. Her şey yolunda gidecekmiş gibi hissi gelmeye başladı yani bana. Çünkü Risale-i Nur okuyorum, rahatlıyorum. Bir arkadaşla muhabbet ediyorum. Bir şeyler anlatıyor bana. Ya bir şeyler oturuyor. Allah'ın o açtığı kapıları orada görmeye başlıyorum. Ya diyorum hakikaten bana diyorum açmış da diyorum. Ben diyorum hiç fark etmemişim. Bunları burada da yaşayınca abi beni biraz etkiledi açıkçası. O an anladım, ben doğru yoldayım. Devam et dedim Caner. Belki biraz seni zorlayacak. Belki adapte olamayacağım. Ama doğru yolda olduğum hissiyatı geldi içime. Yani bunu hissedebiliyordum yani. Ben git gel zaman işte namaz kılmaya başladım. Bir gün Mehmet abi İstanbul'a gelmiş. Yusuf da beni aradı, dedi ki kardeşim dedi hayalhaneme git İstanbul'a. Mehmet abi geldi falan. Ben de Mehmet abiyle hiç tanışmamışım. Ben de gerçekten tanımak istiyorum. Artık videoları da izliyorum. Okuduğum Risale-i Nurlar da iyi gelmiş. İstiyorum yani, onunla tanışmak istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Abi ben İstanbul hayalhaneme gittim. O gün de Mehmet abinin dersi var. Ders bittikten sonra Mehmet abinin yanına gittim. Öyle merhabalaştık. Mehmet abiyle o gün oturduk abi, 3 saat konuştuk. Muhabbet ettik. Ya o kadar sıcakkanlıydı ki
Beni etkiledi abi. Mehmet abi o gün abi biz yemeğe davet ettik bize. Abi o gün bize geldiler. İşte yemekti, işte tanıştık. Güzel bir gün geçti abi. Sonra kardeşim aradı, bana dedi ki Mersin'e gelsene. Tamam dedim, geleyim. Bavulumu hazırladım. 5 gün 10 gün kalırım dedim. Sonra geri dönerim dedim. Hani o planla geldim buraya. O kadar hoşuma gitti ki. Arkadaşlar, kardeşim burada. İşte Mehmet abi burada. Ders işliyoruz. İçeride saati unuttum ya. Saat kaçmış, şuymuş, buymuş. Hani bana verdiği lezzet zaten farklı bir şey. Abi bir hafta sonra zaten ben kendim söyledim. Yani arkadaşlarla da konuştuktan sonra burada kalmak istiyorum. Çünkü abi ben çıksam dışarıya ne olacağını biliyorum artık. Çünkü başka yere de girdim. Girdim, çıktım, başıma gelmeyen kalmadı. Benim amacım bu değil. Sonra şöyle bir hissiyat geldi içime. Dedim ki Caner dedim. Allah dedim seni dedim burada istiyor. Burada hizmet etmelisin. Ben burada abi hizmet etmeye başladım. Olayı bambaşka anlamaya başladım. Ama şimdi ben bunları unutursam, tamam ben yaşadım, bitti, iyi oldum dersem burada bencilliğe girmiş olurum. Çünkü ben artık Allah'ın benden istediği şeyi o kadar net anladım ki Allah koskoca kainatı yaratmış, benim için yaratmış. Ama bana bir şey sorsalar, dışarıda sorsalardı, Allah seni ne için yarattı bilmiyorum. Yaşayıp ölmek için yarattı. Şu anda abi hayalhanemin tuvaletlerini yıkıyorum. Allah'a şükürler olsun abi. Çay veriyorum arkadaşlara. Gelen arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Temizliğe bakıyoruz. Bir iş oldu mu onun ucundan tutuyoruz. Yani ben ne yaparsam yapayım abi bana zevk veriyor. Lezzet alıyorum. Böyle gülerek içim rahat tuvalet yıkayacağımı hiç düşünmezdim. Hani bunu bana kimse yaptıramazdı. Ama ben burada abi o aldığım lezzetler sayesinde ya bura Allah'ın evi. Benim burada yaptığım hizmet Allah'ın adına hizmet. Bu düşünceler oturdum abi. Burada tuvalet yıkamak da bir kardeşimize su götürüp vermek de o kadar güzel oluyor ki. Ya ben eroin bağımlısıyım. Burada bugün hakikatleri dinliyorum ya. Ders dinliyorum. Namaz kılıyorum. Kur'an yüzü açmamıştım ben. Burada Kur'an öğrenmeye çalışıyorum. Bu oluyorsa demek ki ben doğru yoldayım. Elhamdülillah. Ben bir adım attım abi. Aklımdaki soruların bütün cevaplarını her şeyi yaşayarak gösterdi bana. Bunu ben mi yaptım? Ben yapmadım. Ben diyorum o kadar günahkardım. Bugün burada olmamın sebebi ne? Allah o kadar merhametli ki bu kapıları bana açtıysa abi bir adım atın. Ama bugün buradayım abi. Demek ki Allah benden hiç vazgeçmemiş. Bağımlı ailesi bunu nasıl karşılamalı? Bir annenin hani çocuğunu anlaması lazım ilk başta. Bu durumun bir hastalık olduğunu unutmaması lazım. Çünkü kimse kendini bilerek öldürmek istemez. Ben eminim ki birçok bağımlılar bir yol arıyor. Aile de bunu anlaması lazım abi. Yardımcı olması lazım. Para vereyim gidip alsın değil de ben çocuğum için ne yapabilirim? Çocuğumun imtihanı benim de imtihanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Hayatlar bu şekilde kurtulmuş. Biz de böyle bir adım atabilir miyiz? İlk başta zaten bağımlının kendisi istemesi lazım. Zorla bunu yaptıramazlar. O bağımlılığın kafası değecek. Buna ne annesi tutup oğlunu çekebilir ne babası çekebilir. En son zaten abi dışarıda kim dayanabiliyor ki? En fazla kaç sene dayanacak? Ne kadar dayanacak? Nereye gidecek? Kim kapısını açacak? Yine merhameti olan işte Allah yardım edecek. Anne baba. Ve böyle yerler abi. Allah'ı tanıyacak abi. Ne için yaratıldığını bilecek. Kendini sorgulayacak. O yüzden biraz sabır gösterecekler abi birbirlerine. Allah bir şekilde bir kapı açıyor abi. Bazen 13 sene sürüyor. Bazen bakıyorsun bir sene bile sürmüyor. Bazen bakıyorum bir ay sürmüyor. Hayalhanenden önce ve sonrayı birer cümle ile ifade edebilir misin? Hayalimden öncekini ifade edemem. Çünkü yok yani hiçlik. Ben ölüydüm. Şimdi dirildim diyebilirim abi. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen,
abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.